36 padişah, 600 yıllık köklü bir devlet, yüzlerce büyük savaş, milyonlarca asker ve 5 milyon kilometre kareyi aşan sınırlarıyla tarihin en görkemli imparatorluklarından biri. Bu büyüklükte bir gücün yükselişi ne kadar etkileyici ise de düşüşü bir o kadar da kaçınılmazdı. Tarih boyunca kurulmuş her büyük imparatorluk gibi Osmanlı da elbet bir gün yıkılacaktı. Ancak önemli olan bu yıkılışın nasıl ve neden gerçekleştiğiydi. Hiç kuşkusuz Osmanlı'nın çöküş süreci onlarca hatta yüzlerce farklı sebebe bağlanabilir. Hatalı kararlar, yönetim zaafları, dış baskılar, ekonomik çöküntüler, askeri zayıflamalar ve daha niceleri. Ancak bunların arasında öyle bir hata var ki sadece devletin değil birçok padişahın ruh ve akıl sağlığını alt üst etti. Bu hata Osmanlı'nın gücünü törpülemiş, içten içe çürümeye başlamasının neden olmuş ve imparatorluğun yavaş yavaş duraklama dönemine girmesine sebep olmuştu. Gelin size Osmanlı'nın yıkılmasına sebep olan o hatayı anlatayım. Öncelikle gelin Türk milletindeki veraset sistemine bir bakalım. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş ve yükseliş yıllarında bir şehzadenin tahta çıkabilmesi için hanedan üyesi olması yetmezdi. Aynı zamanda rakiplerini saf dışı bırakması, yani çoğu zaman kendi kardeşini ya savaş meydanında yenmesi ya da doğrudan onu ortadan kaldırması gerekirdi. Bu durum modern gözle bakıldığında oldukça sert ve acımasız gibi görünse de aslında bu anlayış çok daha eskiye, yani Orta Asya'daki Türk devletlerine kadar uzanır. Nitekim Bilge Kağan ve Atilla gibi büyük Türk hükümdarlarının da iktidar yolunda kendi kardeşlerini, kuzenlerini ya da yakın akrabalarını gözünü kırpmadan öldürttüğü bilinir. Bu savaşların izlerini Orhun kitabelerinde bile açıkça görebiliriz. Kitabelerde Bilge Kağan, amcası Mukan Kağan'ın kendi oğlunu veliaht ilan ettiğini anlatır. Ancak Bilge Kağan ve kardeşi Küldigin bu karara karşı çıkarlar. Tahtın kendilerine ait olduğunu düşünürler ve sonunda bir darbe gerçekleştirerek yönetimi ele geçirirler. Bu süreçte binlerce asker hayatını kaybeder. Yani bir tahta çıkma mücadelesi adeta bir iç savaşa dönüşür. Osmanlı tarihinde de benzer olaylara rastlanır. Örneğin Yıldırım Bayezid, babası 1. Murat'ın suikasti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçer. Bu sırada kardeşi Yakup henüz savaştan dönmüştür ve ne olup bittiğinden habersizdir. Kendi çadırına girer girmez Yıldırım Bayezid'in emriyle boğularak öldürülür. Böylece Osmanlı tarihindeki ilk kardeş katli gerçekleşmiş olur. Burada dikkat çekmek istediğim çok önemli bir nokta var. Kardeşler arası yaşanan bu iktidar kavgaları göründüğünden çok daha büyük bedellere mal olmuştur. Bu kavgalar sadece hanedan içinde değil, devletin tüm yapısında ciddi tahribatlar yaratmıştır. Kimi zaman bu mücadeleler yıllarca sürmüş, savaşlar bir türlü bitmemiş, ordu zayıflamış, halk bu iş çekişmelerin arasında ezilmiş ve devlet adeta yıkılma noktasına gelmiştir. Kısacası veraset sisteminin netleşmemiş olması, Osmanlı'nın iç dinamiklerini sarsan, halkı perişan eden ve devletin temelini zayıflatan en büyük sorunlardan birisi olmuştur. Tüm bu sorunların bilincinde olan Fatih Sultan Mehmet, devletin bekası ve iç karışıklıkların önlenmesi adına oldukça tartışmalı bir adım attı. Yayınladığı bir fermanla tahta çıkan Osmanlı padişahlarının kardeşini öldürmesini yasal ve meşru bir hale getirdi. Bu karar Osmanlı tarihinin en çok eleştirilen uygulamalarından biri haline geldiyse de dönemin koşulları göz önüne alındığında devletin devamlılığını sağlamak adına mantıklı bir çözüm olarak görülüyordu. Her ne kadar bir padişah kardeşlerini boğdurması günümüz değerleriyle bakıldığında son derece acımasız görünse de olası bir taht mücadelesi ya da bir iç savaşta binlerce insanın hayatını kaybetmesini engellemek adına bu tür sert önlemler alınmak zorunda kalınmıştı. Bu karardan sonra pek çok padişah kendi kardeşini ve çocuklarını tahtın geleceği ve güvenliği için öldürdü. Fakat 150 yıl sonra başa geçen 3. Mehmet bütün ülkeye büyük bir travma yaşatacaktı. 3. Mehmet tahta çıktığında tam 19 kardeşi vardı. Bunların çoğu henüz daha bebekti. Tahta geçer geçmez ilk toplantısında bu kardeşlerinin akıbetini sordu ve devlet adamlarının fikirlerini dinledi. Çoğu devlet adamı kardeşlerin henüz daha çocuk yaşında olduğunu ve padişahın iktidarını şu an için bir tehdit oluşturmayacaklarını savundu. Ancak 3. Mehmet aynı fikirde değildi. Bugün zararsız olabilirlerdi ama ya büyüyüp bir gün isyan ederlerse? Bir padişah bu riski göze alamazdı. Derhal idam emri verdi. Sarayın pek çok üst düzey yetkilisi padişahı bu karardan vazgeçirmeye çalıştı. Din adamları bebek katlinin uğursuzluk getireceğini söyledi. Fakat 3. Mehmet hiçbirini dinlemedi. O gün Osmanlı Sarayı'ndan 19 tabut çıktı. Bu olay öyle derin iz bıraktı ki oğlu 1. Ahmet babasına karşı hayatı boyunca kin besledi. Hatta öyle ki babasının cenaze namazına bile katılmadı. Kardeş katli geleneği Osmanlı tahtının bekası adına yıllar boyunca uygulanan sert bir yöntemdi. Ancak bu yöntem her zaman tartışmalı olmuştu. 1. Ahmet bu geleneği ahlaki ve vicdani açıdan kabul edilemez buluyordu. Kardeşlerini öldürmek yerine onları hayatta
arkasında bırakmayı tercih ederek Osmanlı taht sisteminde köklü bir değişikliğe gitmek istedi. Bu doğrultuda kardeş katli uygulamasını kaldırdı ve onun yerine Ekberiyet adı verilen yeni bir sistem getirdi. Bu sisteme göre artık hanedanın en yaşlı ve en aklı başında kişisi tahta geçecekti. Ancak bu yeni sistemin büyük bir handikapı vardı. Tahta geçme sırası gelene kadar şehzadeler kafes adı verilen özel dairelerde izole edilerek tutuluyordu. Bu uygulamada şehzadelerin temel ihtiyaçları sağlanıyor, cariyeleri oluyor ve belirli ölçüde eğitim veriliyordu. Fakat bu genç adamlar dış dünya ile tamamen bağımsız bir şekilde sarayın içinde küçük odalarda ve daracık avluda yaşamak zorunda kalıyordu. Yani fiziksel olarak ölmüyorlardı ama psikolojik olarak adeta birer hayalete dönüşüyorlardı. Bu kafes hayatı özellikle uzun süren durumlarda şehzadelerin akıl sağlıklarını derinden etkiliyordu. Zira bazıları tam 30 yıl boyunca 4 duvar arasında sadece sınırlı bir bahçeye çıkarak yaşamak zorunda kalıyordu. Dış dünyaya dair hiçbir deneyimleri olmadan büyüyen bu şehzadeler tahta çıktıklarında da hem tecrübesiz hem de ruhsal açıdan kırılgan oluyorlardı. Bunun en çarpıcı örneklerinden birisi 1. Mustafa'dır. Ağabey 1. Ahmet'in vefatının ardından tahta çıkan Mustafa uzun süre kafeste kaldığı için büyük psikolojik sorunlar yaşamıştı. Padişah olduktan sonra sergilediği davranışlar onun ruhsal sağlığının nedenli bozulduğunu açıkça gösteriyordu. Rivayetlere göre halk arasında dolaşırken insanlara dil çıkarır, balıklara para atar, askerlerin ensesine vururdu. Sarayda ise anlaşılmaz emirler verir, kimi zaman taşlarla konuşurdu. 1. Mustafa'nın yaşadığı bu trajik durum, Osmanlı'nın kardeş katlinden kaçınmak adına getirdiği yeni sisteminde ciddi bir bedeli olduğunu ortaya koydu. Her ne kadar kan dökülmemesi amaçlanmış olsa da kafes sistemi birçok şehzadenin hayatını karanlığa gömdü. 1. Mustafa'dan yıllar sonra tahta çıkan 2. Süleyman, Osmanlı tarihinin en uzun kafes hayatı yaşayan şehzadelerden birisiydi. Tam 51 yıl sarayın kafes bölümünde, yani dış dünya ile tamamen bağlantısı kesilmiş bir şekilde yaşamak zorunda kaldı. Bu kadar uzun süre yalnızlık ve kısıtlamayla geçen bir hayatın ardından nihayet tahta çıktığında dışarıdan bakıldığında sakin ve sıradan bir padişah gibi görünüyordu. Fakat bu görüntünün altında oldukça gergin, sinirli ve huysuz bir karakter yatıyordu. 2. Süleyman en küçük meselelerde bile kolayca öfkeleniyor ve sık sık devletin üst düzey yöneticisi olan sadrazamları görevden alıyordu. Bu durum Osmanlı yönetiminde ciddi bir istikrarsızlığa yol açıyordu. Ayrıca kadınlara karşı da belirli bir soğukluğu vardı. Hayatı boyunca 4 kez evlenmişti ancak bu evliliklerin hiçbirinden memnun kalmamıştı. Hatta zamanla kadınlarla ilişki kurmak bile istemez hale gelmişti. Sarayda kadınlardan tamamen uzak durmak isteyen 2. Süleyman bu konuda oldukça sıra dışı bir yöntem geliştirdi. Ayakkabılarının altına özel metal çubuklar taktırdı. Böylece saray içinde her adım attığında bu çubuklar zemine vuruyor ve ses çıkarıyordu. Sesi duyan kadınlar hemen saklanıyor, padişahın gözüne görünmemek için ortadan kayboluyordu. Bu uygulama onun kadınlardan ne kadar uzak durmak istediğinin en çarpıcı göstergesiydi. Peki, kardeş katlinin önüne geçmek amacıyla getirtilen bu sistem sizce gerçekten de başarılı olabildi mi? Maalesef hayır. Çünkü her ne kadar bu düzenleme hanedan içindeki kan dökümünü sona erdirmeyi amaçlamış olsa da pratikte aynı acı tablo devam etti. Hatta bazı açılardan işler daha da kötüleşti. Zira artık bazı padişahlar taht için potansiyel tehdit olarak gördükleri kardeşlerini yine öldürmeye devam ettiler. Üstelik eskiden şehzadelerin direnme ya da kaçma gibi ihtimalleri varken yeni sistemle bu imkan tamamen ortadan kalktı. Artık onlar kaderlerine razı olmuş bir şekilde adeta yırtıcı bir hayvanın önüne atılan canlı bir yem gibiydiler. Bu durum şehzadeler üzerinde derin bir korku yaratıyor, yaşarken dahi sürekli ölümle yüzleşmelerine sebep oluyordu. Nitekim 2. Süleyman babası vefat ettiğinde onu tahta çıkarmak üzere gelen saray görevlileriyle karşılaştığında ilk söylediği sözler şöyledir: "Ölüm fermanım çıkmışsa lütfen bana söyleyin. Namazımı kılayım da öyle buyruğunuzu yerine getirin. Çocukluğumdan beri 40 yıl hapis çektim. Hemen ölmek her gün biraz ölmekten iyidir." Bu sözleri söylerken gözyaşlarına boğulur ve ancak saray görevlilerinin uzun uğraşları sonucunda ancak ikna edilip tahta öyle geçmeyi kabul eder. Bütün bunların yanında bu sistemin bir kusuru daha vardı. Bu sistemden önce Osmanlı padişahları ortalama 14 yaşındayken bir vilayete gönderiliyor ve emrindeki askerlerle ölümcül savaşlara katılıyordu. 20'li yaşlarına geldiğinde ise tam bir general olurken bu sistem yüzünden artık tecrübesiz padişahlar yetişiyordu. Nitekim 1. Ahmet'ten sonra savaşlara katılan Osmanlı padişahları bir elin parmağını geçmedi. Şimdi size bir soru. Eğer Yavuz Sultan Selim sancağa gönderilmeyip yalnızca kafes hayatı yaşasaydı ve hiç saraydan dışarı çıkmasaydı, yine de böylesine güçlü ve kudretli bir padişah olabilir miydi?